Örümcek ağı iplerle yapılan bir estetik işlem. Burada da kullanılan ipler organik ipler. Yalnız kullanılan iplerin ebatları çok minik. Küçük iğnelerin ucunda bulunan ipler cilt altına yerleştirilerek cildin sıkılaşması, gerginleşmesi, ince kırışıklıkların çözülmesi, cildin canlanması, kolajen sentezinin, elastin sentezinin artması için uygulanan bir işlemdir. Örümcek ağı cildi genellikle 30-40 yaşından sonra cildin esnekliğini kaybetmeye başladığı zamanlarda cildin daha fazla sıkılaşmasını sağlayabilmek için uygulanan bir işlem. İşlem şu şekilde yapılmakta. Hastanın önce hasta geldiğinde cildinin bir analizi yapılmakta. Nerede esnemeler olduğuna, gevşemelerin nerede olduğuna bakılmakta. Cildi canlandırmak istenen bölgeler, kırışıklık alanları belirlenmekte. Bu bölgelere uygulanabilmektedir. Aslında örümcek ağı sadece yüz bölgesine değil, vücudun her tarafına uygulanabilmektedir. Mesela kolda olan sarkmalar da uygulanabilmekte ya da dekolte bölgesinde oluşan ince kırışıklıkların giderilmesi için de uygulanabilmektedir. Yani hastanın ihtiyacına, talebine göre vücudun her bölgesine bu ipler yerleştirilebilmektedir. Herhangi bir zararı olan ipler değildir. Yüz bölgesinde örneğin bu çene bölgesinde oluşan sarkmaları rahatlatabilmek ya da göz çevresi, alın bölgesi, kaş arası kırışıklıklarını azaltabilmek için yoğun olarak örümcek ağı ipleri kullanılabilmektedir. İpler diğer badem göz estetiğinde veya Fransız askısındaki iplerle benzer yapıya sahiptir. Sadece küçük ipler sık olarak ağ gibi dokunmaktadır cilt altına. Yani şu şekilde şu bölgedeki bir sarkmayı azaltmak için en az 25 adet ip, 20-25 kadar ip aşağıdan ve yandan örülerek şu şekilde bir ağ oluşturulmaktadır ciltte. Ya da şu bölgede yine şu şekilde bir ağ oluşturulup kırışıklıklar azaltılmakta. Alın bölgesinde de iğneler bu şekilde ve yukarı doğru sokularak alında, göz çevresinde, yüzde ihtiyaç olan alanlara ağlar örülmektedir. Bu yüzden adı örümcek ağı ismi verilmiştir. İpler cilt altına yerleştirildikten sonraki süreçte başlangıçta aslında hiç etkileri olmamaktadır ya da etkileri %10-30 oranında ilk yapıldığı anda görülmektedir. Asıl etkisi ipler eridikçe ortaya çıkmaktadır. Eridikçe kolajen sentezini artırmaktadır ve cildi canlandırma, cildi kaldırma, cildin sıkılaşma etkisi zaman içerisinde ortaya çıkmaktadır. Maksimum etkisi 6. ay civarında görülmeye başlanmaktadır. Yani sıkılaştığını ve cildinin canlandığını hastanın görme etkisi 6. ayda maksimuma çıkmaktadır ve ipler eridikçe kolajen sentezi artmakta ve cilt yenilenmesi, gençleşmesi hastayı geriye götürmektedir. Yani bir 4-5 yıl geriye götürmektedir. Cilt toparlanmaktadır. İşlemin etkisinin geçmesi ise cildin yıpranmasıyla orantılıdır. Yani kişinin cildi zaman içerisinde yıprandıkça 3-4 yıl sonra, 5 yıl sonra tekrar o 4-5 yıl önce yaptığı örümcek ağı işlemi yaptığı zamana geri döndüğü zaman tekrar işlem yapılabilmektedir. Özellikle göz çevresi kırışıklıklarında, alın bölgesi, kaş arası kırışıklıklarında da örümcek ağı işleminin yapılması kırışıklıkların zaman içerisinde azalmasını sağlamaktadır. Fakat burada cilt altına atılan ip sayısı önemlidir. İp sayısı arttıkça işlemin etkinliği, kırışıklık giderici etkisi artmaktadır. İp sayısı az olduğu zaman etkinliği de düşmektedir.
Bu yüzden ne kadar çok ip bu bölgelere yerleştirilirse o kadar fazla maksimum etkiyi sağlayabilmekteyiz hastalarda. Tabii bu işlem kolajen sentezini artırıyor, elastin sentezini artırıyor, cildi sıkılaştırıyor, güçlendiriyor. Beraberinde cildi canlandırıyor. Hastalarda ciltleri sıkılaşırken beraberinde ciltlerinin de bir canlanma ve yenilendiğini hastalar görüyorlar. İşlemin herhangi bir yan etkisi yoktur ama işlem sırasında yine işlem uygulanacak bölgenin dezenfeksiyonu, sterilizasyonu sağlanması gerekmekte. Daha sonraki süreçte de yine hastanın güneş koruyucu kullanması, en az 15 gün güneş koruyucu kullanması gerekmekte. Yine yüzünün o bölgelerinde hafif ağrılar olabilir. Zaman içerisinde ipin geçtiği alanlarda küçük sinyal şeklinde ağrılar olabilir. Bunlar normal, beklediğimiz şeyler. Zaman içerisinde bir hafta 10 gün içerisinde bu ağrılardan hasta kurtuluyor. Örümcek ağı estetiği yapıldığı zaman hastanın beraber özellikle 40'lı 50'li yaşlarda kolajen, oral kolajen alımı işlemin etkinliğini artırabilmektedir. Yine kırışıklık bölgelerine şayet örümcek ağı yapıldığı zaman beraberinde botulinum toksin uygulanması da örümcek ağı işleminin etkinliğini artırmaktadır. Çünkü kırışıklıklar ortadan kalkmaktadır botulinum toksin uygulanmasıyla. Beraberinde örümcek ağı da uygulanınca örümcek ağının etkisi kırışıklıklar sabit olduğu için daha fazla olmaktadır. O yüzden bu işlemleri kombine olmasını, yapılmasını hastalara anlatıyoruz ve tercih ediyoruz.